Merhaba, bugün size motifli battaniye anlatımı yapacağım. Ben bana gönderilen bir tane fotoğraf üzere ilerledim. Siz istediğiniz motifi kullanabilirsiniz. Birleştirme yöntemimiz değişmeyecek. Bunu bebek battaniyesi olarak da, TV battaniyesi olarak da, koltuk şalı olarak da kullanabilirsiniz. Ya da istediğiniz ölçülerde büyütebilirsiniz. Bir önceki bebek battaniyesini anlattığımda, TV battaniyesini anlattığımda tek kişilik yatak örtüsü ve çift kişilik yatak örtüsü ölçülerini de vermiştim. Onu da sağ tarafta okla görebilirsiniz. Oraya tıkladığınızda onların ölçülerine de ulaşabilirsiniz. Ben bugün bebek battaniyesi olarak anlatacağım. Baştan sona 2.75 mm tığ kullandım. Alize Cotton Gold ipler kullandım. İplerin de yine renk kodlarını ekrana ekliyorum. Bu arada sesim de biraz çatallı çıkıyor. Baştan sona videonun içerisinde böyle sorunlar yaşadım biraz. O yüzden kusura bakmayın. Videonun sonunda göreceksiniz toplam 745 gram ip kullandım. Bunun yaklaşık 345 gramı renkli iplerden ve 400 gramı da açık krem ipten geliyor. Renkli iplerden 2 yumak kullandım. İkinci yumaktan çok az kullandım. İkinci yumağı buradaki şerit kısımlarını örerken kullandım. Eliniz sıkıysa bir yumak ip de yetecektir. Ama eliniz gevşekse ya da tığ numaranızı büyütecekseniz 2 yumak almanız gerekiyor. Yine benimle aynı ölçülerde yapacaksanız açık krem renk ipten de 4 yumak yeterli geliyor. Öncelikle yuvarlak motifi anlatımıyla başlayacağım. Sonra motifleri birleştireceğiz ve kenarındaki şerit süslemelerini yapacağız. Süsleme kısmı sizin zevkinize kalmış. Yine önceki battaniyelik gibi midye şeklinde süslemeler yapabilirsiniz ya da farklı beğendiğiniz süslemeler yapabilirsiniz. Orası artık sizin zevkinize kalmış. Ben bana gönderilenin dışına çıkmak istemedim. O yüzden fotoğraf üzere ilerliyorum. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Şimdi yuvarlak motif anlatımına geçebiliriz. Alt sıralı bir motif. Birinci sıraya sihirli halka ile başlayalım. Birinci sırada sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapacağız. Sihirli halka yapmak için ipi aldım, döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar göstereceğim. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 2.75 mm tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. 3 zincirle başlıyorum. İpi aldım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Birinci sırada 16 tane ikili trabzan yapacaktık. Çektiğim bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Yani 3 zincirden sonra halkanın içine 15 tane daha ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan için tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Başta çektiğimiz 3 zincirden sonra halkanın içine 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sırasıyla ikili trabzanlarımızı yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Başta çektiğimiz 3 zincir bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Ondan sonra halkanın içine 15 tane daha ikili trabzan yaptık ve toplam 16 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Ortası kapanana kadar. Burada birinci sıramızın bitişini yapacağız. En başta 3 zincir çekmiştik. Ona dokunmuyorum. İlk yaptığımız ikili trabzanın tepesine V harf şeklinde görünüyor. Tepesine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde birinci sıramızı bitirmiş olduk. Birinci sırada 16 tane ikili trabzan yaptık. İkinci sırada hepsine çift batacağız. Yani 32 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. İkinci sıra için yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde yine bir ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Her tepenin üzerine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada her tepeye çift batacağız. Aynı yere 2 tane yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki tepeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Sırasıyla her bir trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonunda 32 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar her tepeye 2 tane ikili trabzan yaparak devam ettim. Yani bu sırada çift batıyoruz. Sıra sonunda burada 3 zincir çekmiştik. Onun dibine de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 32 tane ikili trabzanı elde etmiş oluyoruz. Kaç tane motif yaparsanız yapın, battaniyede yapıyorsanız, hırkada yapıyorsanız her motifte sayarak ilerliyorsunuz. Sonrasında sökmemek için sayarak ilerlemenizde fayda var. Şimdi 32 tane ikili trabzana ulaştım. Yine sıra sonundayım. Buradaki 3 zincire yine dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine girdim. V harf şeklinde görünüyor. İpi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde ikinci sıramı da bitirmiş oldum. Birinci sırada sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yaptık. İkinci sırada her bir tepenin üzerine, her bir trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptık. Yani trabzan sayımızı 2 katına çıkarmış olduk. 32 tane ikili trabzanımız var ve artık 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada da bir çift bir tek yapacağız. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çiftle başlamış olduk. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir çift bir tek, bir çift bir tek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir çift bir tek olarak ilerleyeceğiz. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani çift batıyorum. Bir sonrakine tek batıyorum. Bir çift, bir tek. Bir çiftle başlamıştık. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolanıyoruz. En son trabzanımızın da bir tek olması gerekiyor. Bir çiftle başlamıştık. Biterken de bir tekle bitmemiz gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir çift, bir tek olarak dolanalım. Bir çift, bir tek yaparak sıra sonuna kadar geldim. En son bir çift yaptım. Burada yine zincirin dibinde bir noktamız kaldı. Oraya da tek yaparak bitiriyorum. Çiftle başlamıştık. En son tekle bitmemiz gerekiyor. Sizde denk gelmiyorsa arada yanlışlıkla 2 tane çift yan yana yapmış olabilirsiniz ya da 2 tane teki yan yana yapmış olabilirsiniz. Ona bakarsınız, sökersiniz, tekrar ilerlersiniz. Sıra sonunda yine 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Biz bu şekilde 3. sırada yuvarlak motifimizi bitiriyoruz ve artık kare hale getirmeye başlayacağız. Ama siz bu noktada büyütmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bu sefer de 2 tek bir çift yapacaksınız. Yuvarlak motiflerde yuvarlak sepet tabanı yapabilirsiniz, çanta tabanı yapabilirsiniz ya da şapka yapabilirsiniz. Onlarda ne yapıyoruz? Tek sayısı her sırada artıyor. Bir üst sırada 2 tek, bir çift, bir üst sırada 3 tek, bir çift, onun gibi birer birer artıyor. Burada önemli olan çiftleri üst üste getirip buradaki yuvarlak şekli bozmamak. Biz burada artık ipimizi koparacağız. Dediğim gibi devam edenler 2 tek bir çift yapacaklar. 2 tekle başlayacaksınız. Sıra sonunda çiftle bitireceksiniz. Burada artık ne yapıyorum? İpimi gevşettim. Motifi içinden geçirdim. Ve sıkılayarak yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Normalde ben buradaki ipi gizler, sonrasında örmeye başlarım. Ama bu sefer sık iğneler kullanacağımız için altında gizlemek daha kolay. O yüzden ipimi koparmıyorum. Sık iğnenin altına gizleyeceğim. Artık renkli iple işimiz bitti. Açık krem renkle kare bir motif elde edeceğiz. 4. sırada üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ve sık iğneler kullanacağız. Bunun sebebi de motifimizi kare bir hale getirebilmek. Boyunu eşitleyebilmek. O yüzden farklı batımlar yapacağız. İlmek yaparak başlıyorum. Yine sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. İpi döndürdüm. Halkaya giriyorum. İpi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum.
Üçlü trabzanla başlayacağım için tığın başına bir kere doladım. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Herhangi bir ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte alarak bir tane üçlü trabzanla başlıyorum. Ben üçlü trabzanı böyle yapıyorum. Siz başına 2 kere dolayıp 3 kere de yine çıktığınız bir trabzan yapabilirsiniz. Üçlü trabzanla başladık. Bir sonraki trabzan ikili trabzan. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzan tepesine tekli trabzan yapıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Hepsini birlikte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Buradaki üçlü, ikili, tekli dememin sebebi çıkış sayılarımız. Üçlü trabzanı 3 kere de çıkarak yaptım. İkili trabzanı 2 kere de çıkarak yaptım. Tekli trabzanı da 1 kere de çıkarak yaptım. Bunların anlamı da bu. Tekli trabzandan sonra bir sonrakine bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan, ikili trabzan, 2 tane tekli trabzan. Ve sonra arada 5 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne için de tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Tığın başına dolamıyoruz. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Burayı yeni başlayanlar tekrar geriye sarıp izlemesinler diye yavaş anlatıyorum. Bilenler hızlandırarak izlesin lütfen. Üçlü trabzan, ikili trabzan, 2 tane tekli trabzan ve arada 5 tane sık iğne. Şimdi burada yaptığımız işlemi bu tarafta tekrarlayacağız. 5 tane sık iğne yaptık sırasıyla. Şimdi sırasıyla 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tanesini yaptım. Bir sonrakine geldim. Bir tane daha tekli trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Tekli trabzandan sonra ne var? İkili trabzan var. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım ve bir sonrakine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 kere de çıktığım bir trabzan yaptım. Üçlü trabzan noktaları bizim köşe noktalarımız olacak. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Burada yaptığımız işlemi sırasıyla yapıyoruz. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzan var. İkili trabzandan sonra sırasıyla 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve arada 5 tane sık iğne var. Sık iğnelerin altında da bu ipimi gizleyeceğim. Sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Sık iğneden sonra ne var? 2 tane tekli trabzan var. Sırasıyla 1, 2 tane tekli trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum ve bir sonrakine üçlü trabzan yapıyorum. Fark ettiyseniz üçlü trabzanlar hariç diğerlerinin hepsini sırayla ilerletiyoruz. Sadece üçlü trabzan olan yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Diğerlerinde aynı yere batmak yok. Sırasıyla devam ediyoruz. Yine köşeyi yapacağız. Arada 2 zincir çektim ve üçlü trabzan yaptığım yere aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte. Sonra yine buradaki kenarı tekrar ediyorum. Tüm kenarlar zaten eşit. Aynı şekilde bakarak yapıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Sadece yeni başlayanlar rahatça anlasın diye böyle yavaş anlatıyorum. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzan var. İkili trabzandan sonra sırasıyla bir tane tekli trabzan ve ikinci tekli trabzan. Arada 5 tane sık iğne yapıyorum. Hepsini sırasıyla bir sonraki trabzan tepesine yapıyorum. 5 tane sık iğneden sonra 2 tane tekli trabzan var. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine artık köşe yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum.
Belki bu sıra zor gelebilir diye son kenarda böyle göstermek istiyorum. Üçlü trabzanı da yaptıktan sonra, köşeyi tamamladıktan sonra sırasıyla bir tane ikili trabzan, iki tane tekli trabzan ve sırasıyla 5 tane sık iğne. Özellikle yeni başladıysanız elinize motifinizi alın. Ben anlattıkça siz de elinizdekini yapmaya çalışın. 5 tane sık iğne yaptım. 5 sık iğneden sonra ne var? 2 tane tekli trabzan var. 2 tane tekli trabzandan sonra da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık sıra sonuna geldik. Başlarken bir tane 3 trabzanla başlamıştık. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. En son bir tane ikili trabzan yaptık. Üçlü trabzanı yaptığım yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu köşeyi tamamlıyorum. Arada 2 zincir vardı. Biz bir üst sıraya aynı renkle çıkacağımız için sıra sonunda şöyle yapacağız. Tığın başına doladım. İlk yaptığım üçlü trabzanın tepesine battım. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bu sırayı bitiriyorum. Bu tekli trabzan da bana aradaki 2 zinciri vermiş oluyor. Burada bu tabak gibi görüntüden kurtulmak için trabzan tepelerini, sık iğne tepelerini bu şekilde açıyorum. Motifimi düzgünleştiriyorum. Şu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Belki yeni başlayan arkadaşlar ekran görüntüsü almak isterler. 16 tane ikili trabzan, 32 tane ikili trabzan, hepsine çift battık. 3. sıradaki trabzan sayısını atlamışım. Onu da şimdi sayarak size söylemek istiyorum. 3. sırada da 48 tane ikili trabzan var. Onun üzerine üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ve sık iğneler kullanarak artık motifimizi kare bir hale getirdik. Şimdi artık 5. ve 6. sıradaki işlemimiz daha kolay. İkili trabzanlarla motifimizi büyütmeye devam edeceğiz. En son tekli trabzanla 4. sıramızı bitirmiştik. Bir üst sıraya çıkacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu 3 zincirde yine bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani yine 2 tane ikili trabzanla başladık. Sıra sonunda bu köşeyi tamamlayacağız. Bu sırada yapacağımız işlem her bir tepenin üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız ve 2 zincirlik köşe boşluklarına 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. Başlarken 2 tane ikili trabzanla başladık. Burayı da sıra sonunda yine tamamlayacağız. Sırasıyla her bir tepenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Sırasıyla tekli trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum ve sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Yani her bir tepenin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye kadar baştaki 3 zincirde ikili trabzan kabul etmiştik. 15 tane ikili trabzan oldu. Şimdi artık köşemizi yapıyoruz. Köşeye ne yapacağız? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aşağıdaki tepelerin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Burada devam etmeden bir tane de püf noktası söylemek istiyorum. Genelde yeni başlayanların bilmeden yanlış yaptıkları şey, köşeyi yaptıktan sonra ilk trabzanın tepesi kapanabiliyor. Onu görmeden örmeye başlıyorlar. Birinde görüyorlar, birinde görmüyorlar ve kenardaki sayılar eşit olmuyor. O yüzden ne yapıyoruz? Köşeyi ördükten sonra elimle çekiyorum ve ilk trabzanın tepesini açıyorum. Sonra örmeye başlıyorum. Aşağıda 4. sırada 13 tane tepe var. Sırasıyla her birinin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar devam ediyorum. Tüm kenardaki trabzan sayılarımız eşit olmalı. Bu şekilde yine köşeye kadar geldik. Köşeye kadar yine kaç tane ikili trabzanımız var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Bu tarafta da 15 taneydi. Bu tarafta da 15 tane. Şimdi köşeyi yapıyoruz. 2 tane
ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Aynı şeyi tekrar göstermek istiyorum. Üçlü trabzanın tepesi kapandı. Ne yapıyorum? Çektim. Trabzan tepesini açtım ve üçlü trabzanın üzerinden sırasıyla örmeye devam ediyorum. Yine köşeye kadar geldim. Köşeye ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar motifi elimle düzelttim. Burada tam bir kenarda kaç tane trabzan var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Saydığım yerler 2 tane köşe boşluğunun arası. Burası bizim bir kenarımız, burası bizim bir kenarımız. Her boşluk arasındaki kenar sayısı, trabzan sayısı eşit olmak zorunda. Yoksa birleştirirken yamukluk olur. Burayı da göstermek istiyorum. Yine üçlü trabzanın tepesiyle başlayalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Beraber köşeyi tamamlayalım. Köşeye kadar geldim. Başlangıçta zaten 2 tane ikili trabzan yapmıştım. Tekrar aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaparak burayı da tamamlıyorum. Bir üst sıraya yine aynı renkte çıkacağımız için tığın başına doladım. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin V harfinin içine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Yine burada da 2 zincire ulaşmış olduk. Burada son yaptığımız kenarda artık tamamlanmış şekilde tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Yani tüm kenarlarda 17 tane ikili trabzan var. Köşelerdeki artırmalarımızla beraber her sırada trabzan sayımız 4'er 4'er artacak. Artık son sıramıza geçiyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yaptım. Bir alt sırada yaptığımız işlemi yine burada tekrarlayacağız. Sıra sonunda burayı tamamlayacağız. Tığın başına doladım. Ve her bir ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldik. Köşeye ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeyi tamamladıktan sonra ilk trabzanın tepesini unutmuyoruz. Birinci ikili trabzanın tepesinden başladım ve bir sonraki köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar geldik. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki tamamlanmış kenarı sayalım. 4'er 4'er arttığı için zaten aşağıda 17 tane vardı. Burada 21 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. 21 tane ikili trabzan var. Yine sıra sonuna kadar ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. En son köşeyi tamamlayalım ve düzgün bir bitişle motifimizi bitirelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son köşeye 2 tane daha ikili trabzan yaparak burayı tamamlıyorum. Başlarken 2 tanesini yapmıştık. Biterken de 2 tane yaptım. Artık sıra sonundayız. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. Şimdi ben size ölçü vermek istiyorum. Eğer bu ölçünün üzerinde yapmak istiyorsanız siz nasıl devam edeceksiniz? Onu da size anlatayım. Sonrasında artık ipimi keseceğim. Öncelikle motifim böyle tabak gibi görünüyor. Trabzan tepelerini açarak motifimi düzleştiriyorum.
6. sırada 12 santime ulaşmış oldum. Ben bunu bebek battaniyesinde kullanacağım. Siz yine boyutunu büyütmek istiyorsanız bir sıra daha örebilirsiniz. Hırkalarda kullanmak istiyorsanız yine bir sıra daha örebilirsiniz. 13 santim ve üzeri yaparsanız hırkalarda daha rahat edersiniz. Bir sıraya çıkmak için ne yapacaksınız? Tığın başına doladınız. 3. zincirin içine girdiniz ve tekli trabzanla bitiriyorsunuz. Tekrar alt sıradaki gibi 3 zincir çektiniz ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptınız. Trabzan üzerine ikili trabzan yapıyorsunuz. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bu şekilde 7. sırayı da tamamlayabilirsiniz. Ya da kaç sıra istiyorsanız o kadar motifinizi büyütebilirsiniz. Biz 6. sırada artık motifimizi tamamladık. Sıra sonunda 2 zincir çekiyorum. İpi yeteri kadar bıraktım ve kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. Tüm örgülerde gösteriyorum. Düzgün bitişten kastım zincirlerin ve trabzanların tepesi V harfi şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane trabzan tepesi oluşturacağız. Tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Böylelikle birleştirme yaparken karşılıklı tepeler denk gelmiş olacak. 2 tane zincir çektim. Yeteri kadar ipimi bıraktım ve kestim. 3 zincire yine dokunmuyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine V harfine arkadan giriyorum. V harfinin tamamını aldım. İpi alıp örgünün arkasına çekiyorum. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Daha rahat girip çıkabilmek için. İlk trabzanın tepesine arkadan girdim ve ipi arkaya çektim. İkinci zincirinde sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım. Yine örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha V harfi trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğum trabzan tepesi de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Burada artık örgünün arkasında ipimizi gizleyeceğiz. Çok fazla çekiştirmiyorum ki buradaki trabzan tepem kapanmasın. Öncelikle ipi aldım, çekiştirmeden arkaya böyle aldım ve bir zincirle sabitliyorum. Sonradan sökülmesin diye yıkadığımızda, giydiğimizde bir zincirle buraya sabitledim ve artık istediğim yerden geçirerek ipi gizleyebilirim. Bir alt sıradaki köşeden de geçirdim. Yeteri kadar gizlediğimi düşününce dışarıda kalan ipimi kesiyorum. Halkanın ortasındaki ipi de beraber gizleyelim. İpi yine ortası kapanana kadar çekiyorum. Burada bir zincirle buraya sabitledim ve halkanın etrafından geçirerek ipimi gizliyorum. Sonrasında artık ortası açılmayacak, sökülmeyecek. İplerimizi gizleme yaparken bir zincirle sabitlemeyi unutmuyoruz. Dışarıda kalan ipi kesiyorum. En son düzgün bitişte motifimizi bitirdik. Tüm köşeler eşit şekilde görünüyor ve tüm tepeler V harfi şeklinde görünüyor. Siz de istediğiniz sıra sayısı kadar örüyorsunuz. En son artık yeterli büyüklüğe geldiğinizde sıra sonunda 2 tane zincir çekiyorsunuz ve benim gösterdiğim gibi düzgün bitişte bitiriyorsunuz. Sonrasında artık motiflerinizi ister dikerek, istiyorsanız tığla birleştirebilirsiniz. Tüm tepelerimiz eşit, karşılıklı, tüm tepeler denk gelecektir. Fotoğraftaki sırasıyla motifleri birleştirmeye başlıyorum. Öncelikle karşılıklı 9 motifi birleştireceğiz. 9 sıra bittikten sonra yanına 9 tane daha motif ekleyeceğiz ve yine aşağıdan yukarı doğru birleştireceğiz. Birleştirmeye öncelikle ilk 2 motifle başlıyoruz. Siz de hangi sıralamayla yaptıysanız ilk 2 motifle başlıyorsunuz. İlmek kaydırmayla birleştirme yapacağız. Bu ip koparmadan birleştirme tekniğinin mantığı, köşelerde 2 tane zincir var. Son sırada köşelerde 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Başlarken ikinci zincirlerle başlayacağız, biterken birinci zincirlerle biteceğiz. Yani her zinciri kendi kenarında kullanacağız. Ben burada ikinci zincirlere geçersem buradaki kenarlara da geçmiş olurum ve kasma olur. Dikiyorsanız da, tığla da birleştiriyorsanız da benim verdiğim sayılara uymanız yeterli. Birinci sırada birleştirme mantığımız oturacak. 9 sıra boyunca aynısını tekrarlayacağız.
Öncelikle bir zincirle ilmek yaparak başlıyoruz. Sihirli halka gibi ipi döndürdüm ve bir zincirle bir tane ilmek yaptım. Buradaki ipi çok kısa tutmuyorum ki sonrasında gizleyebileyim. Yine 2.75 milim tığ kullanıyorum. İlmeği tığdan çıkardım. Ne yapıyoruz? Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Birleştirmeye her zaman sağ taraftan başlıyoruz. Sağ taraftaki motiften başlıyoruz. Birinci zinciri bıraktım. Bu kenarın zincirini bıraktım. İkinci zincirin iç kanadına giriyorum. İlmeği aldım ve ikinci zincirin iç kanadından geçirdim. İpimi burada tutuyorum. Sol tarafta da birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. Sonra sırasıyla 21 tane ikili trabzan var. Bu tarafta da bu tarafta da 21 tane ikili trabzan var. Sırasıyla trabzanların iç kanadını alıyoruz. İkinci zincirlerin iç kanatlarını aldık. Şimdi trabzan tepelerine geçtik. Birinci trabzan tepesinin iç kanadı. Solda da birinci trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. İpi aldım ve üçünden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırıyorum. Sağda ikinci trabzan tepesinin iç kanadı. Solda ikinci trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Sırasıyla 3. trabzan tepesinin iç kanadı ve 3. trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sayıları özellikle veriyorum. Sağ tarafta hangisini alıyorsam sol tarafta da onu almak zorundayım. Zaten tüm sayılar eşit şekilde ilerliyoruz. Karşılıklı 21 tane trabzan var. Sırasıyla önce sağa giriyorum, sonra sola giriyorum ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Benim burada kolay yapmamı sağlayan şey ne tığı sıkıyorum ne de buradan geçen ipi sıkıyorum. Sıkarsam hem kasma yapar hem de ilmeklerden ipimi geçiremem. Sırasıyla sağdaki trabzan tepesinin iç kanadı, soldaki trabzan tepesinin iç kanadı. Bu şekilde 21 tane trabzan tepesinin iç kanadını karşılıklı şekilde ilmek kaydırmayla birleştirelim. Elimizi sıkmayalım. Burayı yeni başlayanlar için yavaş anlatıyorum. Zaten sonra birleştirme kendisini tekrar edecek. Ben doğru şekilde ilerliyorsam, sağdakine battığım sayıyla soldaki aynıysa sıra sonunda birinci zincirlerle denk gelecektir. Zincirler denk gelmiyorsa yanlış yerlere batmışım demektir. En son 21. trabzan tepesinin iç kanadına battım. Solda da 21. trabzan tepesinin iç kanadına battım ve 3 ilmeği birlikte çektim. En son birinci zincirlerin iç kanadını alıp ilmek kaydırıp bitiriyorum. İkinci zincirleri geçmiyorum. Onlar buraların zincirleri. Yani özetle ne yaptık? İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Karşılıklı trabzan tepelerin iç kanadını aldık. Biterken birinci zincirin iç kanadını alıp bitirdik. İkinci sıraya geçiyoruz artık. Üst üste ben 9 sırada birleştirsem, 900 sırada birleştirsem mantığım değişmeyecek. Yine ikinci zincirlerle başlayacağım. Karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanadını alacağım ve birinci zincirlerin iç kanadıyla bitireceğim. Birinci sırada anlaşıldı ama tekrar bir sıraya nasıl geçeceğiz? Mantığını tekrar kavrayalım. O şekilde devam edelim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Tığı ilmekten çıkarmıyorum. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadına girdim. Solda da ikinci zincirin iç kanadına girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Sonra karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanadını alıyorum. İkinci zincirlerle başlayacağız. Karşılıklı 21 tane trabzanımız var. Onların iç kanatlarını alarak birleştireceğiz. Sıra sonunda da en son birinci zincirlerin iç kanadını alacağız ve bir üst sıraya geçeceğiz. Tığ sıkmıyorum. Elimden geçen ipi sıkmıyorum. Parmağınıza dolayarak örüyorsanız sıkı sıkı yapmıyorsunuz.
Hem motifler böyle kasma yapmasın, çok sıkı sıkı birleşmesin. Hem de ilmeklerden kolay geçirebilelim. Bu şekilde ikinci sıramızda bitirmiş olduk. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Tekrar bir üst sıraya geçiyorum. Yine ikinci zincirlerin iç kanadı, karşılıklı trabzan tepelerin iç kanadı ve birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiyorum. Ben bu şekilde üst üste 9 sıra yapacağım. Sizin ölçüleriniz ne kadarsa, üst üste ne kadar eklemek istiyorsanız o kadar ekliyorsunuz ve sıra sonunda buluşuyoruz. 9. sıranın sonunda buluşalım. Birinci sıradan başlayarak üst üste 9 sıra motiflerimi birleştirdim. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başladım. Karşılıklı trabzan tepelerini aldım. En son birinci zincirin iç kanadıyla bitirdim. Siz de burada artık en son sıraya geldiyseniz birinci zincirlerin iç kanadını aldınız, kaydırdınız ve bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorsunuz. Sonra bu ipleri gizleyeceğiz. Örgünün boyu masaya sığmadığı için zaten yerde fotoğrafını paylaşmıştım. Kendim ekran görüntüsü almıştım sonrasında zorlanmamak için. Şurada dönmüşken yanlışlıkla size onu da göstermek istiyorum. İlk zamanlarda ben böyle birleştirirken fark etmemiştim. Yani onun öyle olacağını düşünmemiştim. Buradaki bir tane motif böyle dönüyor ve burada düğüm gibi bir şey oluşuyor. Bunun oluşmaması için her sırada kontrollü şekilde gitmekte fayda var. V harf şeklinde görünüyor yine birleştirmelerimiz. Bu şekilde üst üste V harfleri görünecek. Motiflerimizin böyle katlanmadığına emin olun. Aklıma gelmişken, görmüşken onu da söylemek istedim. Bu şekilde 9 tane motif birleştirdik. Artık ne yapacağız? Yanına 9 tane motif ekleyeceğiz ve yukarı doğru yine birleştirmeye başlayacağız. Bu şekilde. Ekran görüntüsü aldığım gibi motiflerimi yerleştiriyorum. Yan tarafa 9 tane motif yerleştirdim ve yukarı doğru yine aynı şekilde birleştireceğim. Birleştirme mantığımız değişmeyecek ama birinci sırada nasıl yapıyoruz tekrar göstermek istiyorum. Sonra artık yan yana biliyorsunuz eninde 9 tane motif var. Bu işi 9 kere yapacağız ve yukarı doğru birleştirme işlemimizi bitirmiş olacağız. Yine tığ bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi kısa bırakmıyorum. İlmeği tığdan çıkardım. Her zaman sağdan başlıyoruz. İkinci zincirin iç kanadı. İlmeği ikinci zincirin iç kanadından geçirdim. Ve solda da ikinci zincirin iç kanadından geçiriyorum. Bu şekilde karşılıklı 21 tane trabzan tepesinin iç kanadını alalım. En son birinci zincirlerin de iç kanadını alalım. Ve bir üst motife nasıl geçiyoruz onu göstereyim. Sonra 9 sırayı o şekilde yapalım. Birinci sırada birleştirmemi yaptım ve en son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. İkinci sıraya nasıl geçiyoruz? Her zaman sağdan başlıyorum. İkinci zincirin iç kanadı, solda da ikinci zincirin iç kanadı. Mantığımız değişmeyecek. Yine trabzan tepelerinin iç kanadı ve en son birinci zincirlerin iç kanadı. Bu şekilde yine 9 sıra yapalım. 9 sıra bittiğinde en son birinci zincirlerin de iç kanadını alınca yine bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Sonra yanına 9 tane motif ekliyoruz. Yine bu şekilde yukarı doğru birleştiriyoruz. Ta ki yan yana eninde 9 tane motif vardı. Enine 9 tane motif ekleyene kadar. Birleştirme işlemi gayet kolay. Bu şekilde motiflerimizi birleştirelim. En son nasıl göründüğünü size göstereceğim. Buradan başlamıştık. Üst üste 9 tane motif birleştirdik. Sonra yanına 9 tane daha motif ekledik. Bu şekilde yanına 9'ar tane daha motif ekleyerek enine doğru 9 sırayı bitirmiş olduk. Toplam 81 tane motifi yerleştirmiş olduk. Videoda ekrana sığdıramıyorum ama yine fotoğrafını çekeceğim. Fotoğraflı şekilde de görebilirsiniz. Yukarı doğru birleştirme işlemimiz bitti. Artık aradaki boşlukları kapatma işlemine geçeceğiz. Burada yapacağımız işlemde aynı ikinci zincirlerle başlayacağız. Trabzan tepelerin iç kanadını alacağız ve birinci zincirlerle bitireceğiz.
Motifleri birleştirmede değişen bir şey yok. Sadece bir sıradan diğerine geçerken arada bir zincir çekeceğiz. O bir zincir çekmemizin nedeni de burada birleştirme yaparken bir tane kaydırma noktası oluştu. Ben buraya bir zincirle geçeceğim ki arada herhangi bir kasma olmasın. Birleştirme yapmak için de yine örgümü, battaniyemi bu şekilde önüme alıyorum. Yukarı doğru birleştirerek aradaki boşlukları kapatacağım. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeği tığdan çıkardım. Sağda ikinci zincirin iç kanadı. İlmeği içinden geçirdim ve solda ikinci zincirin iç kanadı. Sonra 21 tane ikili trabzan tepesinin iç kanadını karşılıklı birleştiriyoruz. En son birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve bir üst sıraya nasıl geçiyoruz onu size göstermek istiyorum. Birleştirme mantığımıza değişen bir şey yok. İkinci zincirlerle başla, trabzanlarla devam et ve en son birinci zincirlerin iç kanadını al. İkinci zincirlerle başladık. Karşılıklı trabzan tepelerin iç kanadını aldık. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldık. Bir sıraya geçmem gerekiyor. Onun için ne yapıyorum? Arada bir zincir çekiyorum. Sonra yine ikinci zincirlerin iç kanadı ve trabzan tepeleriyle devam ediyorum. Trabzan tepelerinin iç kanadı. Birleştirmede değişen tek şey bir sıradan diğerine geçerken arada bir zincir çekmemiz. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar bir sıraya geçmeyi göstermek istiyorum. Sonra artık bir bütün battaniyede aynı işlemi yapalım ve tek bir parça elde edelim. Yine en son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir üst sıraya geçmem gerekiyor. Buradaki kaydırma noktasını bir zincirle geçiyorum. Kasma yapmaması için arada bir zincir çektim ve bir üst sırada aynı şekilde devam ediyorum. Zincirlerin iç kanadı karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanadı ve birinci zincirin iç kanadı. Zaten diğer zincirleri yukarı doğru birleştirmede kullanmıştık. Kalan zincirleri bu aşamada kullanıyoruz. Zincir çektikten sonra görüntüsü de bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar geliyoruz. 9. sıranın sonunda birinci zincirlerin iç kanadını alınca bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Sonra bir sonraki sırada araları kapatmaya geçiyoruz. İkinci zincirlerin iç kanadı, trabzan tepelerin iç kanadı ve birinci zincirlerin iç kanadı. Bir sıradan diğerine geçerken de arada bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde bir bütün parçamızı elde edelim. Artık battaniyemizin etrafını örmeye başlayalım. Tüm motifleri size anlattığım gibi birleştirdim ve en son bir zincir çekip iplerimi kopardım. Tek bir parça halinde göstermeden önce size iplerimi nasıl gizliyorum onu göstermek istiyorum. Sonrasında tek parça halinde göreceğiz. Burada bir tane ipi gizlemedim size göstermek için. Hatta iki tane kalmış. En son bir zincir çekip ipimizi koparmıştık. Buradaki ipi sıkılıyorum. Örgünün arkasına aldım. İsterseniz buradan yürütebilirsiniz. İstiyorsanız köşeden yürütebilirsiniz. Ben genelde köşeden yürütüyorum. Burada bir zincirle buraya sabitledim. Sonra artık ipimi gizleyebilirim. Bir zincir çekmezsek örgümüz yukarıdan aşağıya kadar sökülecektir. Düzgün gizlemezsek. Motifin köşesinden geçiriyorum. En son dışarıda kalan ipi kestim. Buradaki ipi de göstermek istiyorum. Burada ipimi sıkılıyorum. Sıkılamazsam ne olur? Buradaki bir zincir çektiğim yer gevşer ve yukarıdan aşağıya doğru sökülür. Önce burada örgünün arkasına çekiyorum.
Bir zincirle buraya sabitledim ve artık istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. Bu şekilde eninde 9 motif, boyunda 9 motif olacak şekilde parçamı birleştirdim. Yine fotoğrafını çekeceğim masaya sığmadığı için. Tek parça haline getirdikten sonra artık kenar süslemesi yapacağız. İstiyorsanız benim önceki bebek battaniyesinde anlattığım gibi bir kenar süslemesi yapabilirsiniz. İstiyorsanız burada benim göstereceğim gibi yapabilirsiniz. Ben fotoğraf üzere ilerlediğim için siparişe göre devam edeceğim. Öncelikle yine açık krem renkle bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Bu şekilde birleştirme yerlerini de düzeltmiş olacağız. Tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Fotoğraf olarak gördüğünüz tamamen artık tek bir parça elde etmiş olduk. Artık şimdi sıra ikili trabzan geçmekte ve buradaki birleşim yerlerini düzeltmekte. Üst üste farklı renklerle ikili trabzanlar geçeceğim. Dediğim gibi farklı süslemeler yapabilirsiniz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Başlarken herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben köşeden başlayacağım. En son yine köşeyi tamamlayıp bitireceğim. Herhangi bir köşe boşluğundan başlayabilirsiniz. 2 zincirlik boşluğa girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve ikisini birlikte aldım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani köşeye 2 tane ikili trabzanla başlamış oldum. Köşelere yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağım. Burayı en son sıra sonunda tamamlayacağız. 2 tane ikili trabzanla başladık. Artık trabzan üzerine trabzan yapabiliriz. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Burada kalan ilmeği de arada gizliyorum. Birleştirme yerine kadar ikili trabzanlarımızı örelim. İki zincirlik köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzanla başlamıştık. Sonrasında aşağıdaki ikili trabzanların her birinin üzerine birer tane ikili trabzan yaptık ve buradaki köşe boşluğuna kadar geldik. Köşeye de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki birleşim yerlerini 2 tane ikili trabzanla da geçebilirsiniz, 3 tane ikili trabzanla da geçebilirsiniz. Bu sizin elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre değişecektir. Benim bir bütün örgümde de burada 3 tane çıkartırken burada 2 tane çıkartabilirim. Burada elim gevşek gelmiştir, 3 tane ile geçerim. Burada sıkı gelmiştir, 2 tane ile geçerim. Önemli olan ne kasma olsun ne marullanma olsun. Ben genelde burada V harfi görünüyor. Birleştirmelerimizde V harfi şeklinde görünüyor. V harfinin bir sağına ikili trabzan yapıyorum. Bir tam V harfinin ortasına ikili trabzan yapıyorum. Bir de V harfinin soluna ikili trabzan yapıyorum. Yani birleştirme yerine 3 tane ikili trabzanla geçmiş oluyorum. Arada ne bir boşluk var ne de marullanma var. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Yine ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu birleşim yerleri kavranana kadar bir iki tane daha göstereceğim. Geriye sarmanıza gerek yok. 2 tane ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. Trabzan üzerine trabzan olarak ilerledim. Köşe boşluğuna geldim. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki birleşim yerinin bir sağına, burada ortada V harfi gibi birleşim yerimiz var, kaydırma yerimiz var. Bir sağına, bir V harfinin ortasına, bir de soluna batıyorum. Mesela sağına batmadım diyelim. Sadece ortasına battım ve soluna battım diyelim. Gördüğünüz gibi arada boşluk oluştu. Ben bu boşluğu istemiyorum. Üst sıralarda da geçtiğimde burası kötü görünecek. Sonrasında sökemeyeceğim. En baştan kötü görünüyorsa gözümüze bu aşamada düzeltmekte fayda var. Ben oradaki boşluğu istemiyorum. V harfinin bir sağına battım. İkili trabzan yaptım. Bir V harfinin ortasına battım. İkili trabzan yaptım. Bir de
soluna battım, ikili trabzan yaptım. Yine birleştirme yerini 3 tane ikili trabzanla geçmiş oldum. Ve köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine trabzan üzerine trabzan olarak ilerliyorum. Burada size eksik olduğunda boşluk olduğunu gösterdim. Bir sonraki birleştirme yerinde de marullanma nasıl oluyor onu göstereceğim. Marullanma olduğunda da siz her bir üst sıraya çıktığınızda hep böyle üst üste binmiş ikili trabzan görüntüsü olacak. Onu da istemiyoruz. Arada ne boşluk olsun ne de marullanma olsun. Köşeye kadar yine ikili trabzanlarla devam ettim. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ile geçince iyi geliyor. 2 tane ile geçince arada boşluk oluyor. Burada bu sefer de 4 tane ile geçeyim mesela. Fazladan trabzanlar yapayım. Dört tane trabzanla geçtim. Şöyle yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Burada nasıl sıralı düzgün bir şekilde görünürken burada sıkışık bir tane trabzan öne çıkmış mesela. Marullanma dediğimizde bu zaten böyle dalgalı bir görünüm. Bunu istemiyoruz. Buradaki sıkışık görüntüyü istemiyorum. O yüzden ne yapıyorum? 3 tane ile geçiyorum. Siz 3 tane ile geçtiğinizde marullanma yapıyorsa siz de ne yapacaksınız? 2 tane ile geçeceksiniz. Sayının bir önemi yok. Önemli olan düzgün bir görünüm. Ben de burada 3 tane yeri 3 tane ikili trabzanla geçtim. Belki bir sonrakini 2 tane ile geçeceğim. Gördüğünüz gibi daha demin marullanma varken üst üste bir görüntü varken burada sıralı şekilde görünüyor. Köşeye kadar devam edelim artık. Diğer birleştirme yerlerinde aldığı kadar 2 ya da 3 tane ikili trabzana geçelim ve köşeye kadar gelelim. Köşeden örmeye başlamıştık. İkili trabzanlarla 9 tane motifi bu şekilde geçtim. Birleştirme yerlerine 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçiyoruz. Köşe yerine kadar geldim. 2 zincirlik köşe boşluğundayım. Köşelerini yapıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapacağız. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tüm köşelere aynı işlemi yapacağız. Sadece başlarken 2 tane ikili trabzanla başlamıştık. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. Şimdi yapacağımız işlem aynı. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağız. Birleşim yerlerine 2 ya da 3 tane ikili trabzanla geçeceğiz. Köşe boşluğuna geliyoruz. Köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 3 kenarı da dolaşalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Tüm örgüyü dolandım ve sıra sonuna kadar geldim. En son köşeye geldim. Köşede ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zaten başlarken 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Buraya 2 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyorum. En son biterken tığın başına doladım. Birinci ikili trabzanın tepesine battım. İpimi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitiriyorum. Tekrar bir zincir çektim ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonra ipimi yine arkada size gösterdiğim gibi gizleyeceğim. Sıra sonumuzu bu şekilde yaptık. İpimizi gizleyelim. Bir üst sıraya geçelim. Birinci sırada açık krem renkle birleştirme yerlerini düzelttik. Artık üzerine kaç sıra örersek örelim. Buraları da trabzan üzerine trabzan olarak öreceğiz. Yine köşeden başlayacağım. Bir zincirde bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım. Ve köşeye yine 2 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. İlmeği de arada gizliyorum. Birinci ikili trabzanı yaptım. Ve ikinci ikili trabzanı yaptım. Yine trabzan üzerine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Artık herhangi bir birleştirme yerini düzeltmeme gerek yok. Zaten oraları düzeltmiştik. Köşeye kadar ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağım. Yine 2 tane ikili trabzanla başladık. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. Herhangi düzelteceğimiz bir yer kalmamıştı. Köşeye kadar ikili trabzanlar örmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan örüyoruz.
Köşeye kadar geldik. Köşeye yine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine bütün örgüyü bu şekilde dolanıyoruz. Sıra sonuna geldik. Köşeye 2 tane ikili trabzan yaptık ve tekli trabzanla kaydırmayla bitiriyoruz. Tekrar bir üst sırada hangi renkte istiyorsanız o şekilde istediğiniz kadar artık ikili trabzan örüyorsunuz. Burası sizin zevkinize kalmış. Ben size anlattığım şekilde artık örgüm bitene kadar ikili trabzanlarla devam edeceğim. Bitmiş haliyle size tekrar gösterimini yapacağım. Birinci sırada açık krem renkle birleştirme yerlerini düzeltmiştik. Sonra gri renkle örmeye devam etmiştik. İstediğiniz renklerle üst üste ikili trabzanlar örmeye devam ediyorsunuz. Ne kadar sıra istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ikili trabzanlarla ördüm. Artık sıra sonunda ipimi kopardım. Düzgün bir bitiş yapacağım. Düzgün bitişe geçmeden şunu da göstermek istiyorum. Buradaki ikili trabzanları örerken renkli iplerde ikinci yumağa da geçmiş oldum. Arada 2 zincir çektim. İpimi yeteri kadar bıraktım. Burada birinci trabzanın tepesini bırakıyorum. İkinci trabzanın tepesinden giriyorum. İpi aldım ve geriye çektim. Burada da ikinci zincir var. İkinci zincirinde arka kanadına girdim. İpi aldım ve geriye çektim. Buradaki oluşturduğum tepede birinci trabzanın tepesi olmuş oldu. Yine arada 2 tane zincirimiz var. Sonrasında ipi arkada gizleyebilirim. Öncelikle arkada bir zincir çekip sabitliyorum. Sonrasında uygun yerlerden geçirerek gizliyorum. Artık ikili trabzan sıramızı bitirmiş olduk. İstiyorsanız bu aşamada bitirebilirsiniz. Ama sonrasında göreceksiniz biz düzleştirsek de kullanım sonrasında buradaki kenarlar, köşeler kıvrılacak. Bu kıvrılmayı istemediğim için bir sıra sık iğne ile toparlayacağım. Bunu önlük süveterin yakasında yaptık. Yeleklerin kollarında yaptık. Hırkaların bileklerinde yaptık. Bir sıra sık iğne geçerek örgümüzün bu yayvan görüntüsünü toparlamış olacağız. Bu bizim son işlemimiz artık. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Köşeden başlıyorum. Köşeye 2 tane sık iğne yapacağım. Sık iğne için 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım ve trabzanların her birinin üzerine sık iğne yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Köşelere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yine düzgün bir bitiş yapalım ve artık battaniyemizin bitmiş halini görelim. Örgümüzün daha tok ve güzel görünmesi için bir sıra sık iğne geçtik. Sıra sonunda ipimi yeteri kadar bırakıp kestim. Yine düzgün bir bitiş yapıyoruz. Burada birinci sık iğnenin tepesine girdim. İpimi aldım. Son yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan girdim. İpimi aldım ve bir tane daha tepe oluşturmuş oldum. Burada yeteri kadar ip bırakıp bir zincirle ipimi sabitliyorum ve artık ipimi gizleyip örgümü bitiriyorum. Artık örgümüzü tamamladık. Zaten ütüyle herhangi bir düzleştirme işlemi yapmıyoruz. Uzaktan buhar verebiliriz. Ütüyü değdirdiğimizde özellikle böyle pamuklu iplerde ipin yapısı değişiyor, inceliyor ve ömrü kısalıyor. Uzaktan buhar verebiliriz. Katlayarak kaldırıp düzleştirebiliriz. O şekilde düzleştirmeler yapabiliriz. Düzleştirme işlemi yapmadan öncelikle kaç gram geldiğini tartmak istiyorum. Öncelikle örgü yere temas etmesin diye böyle temiz bir kap kullanıyorum. Darasını aldım. Bu şekilde örgümü yerleştiriyorum. Toplam 745 gram ip kullanmışım. Gördüğünüz gibi 745 gram ip kullanmışım. Bir tane yumak 100 gram. Renkli iplerden sadece şeritler örerken kullandım. Yani yaklaşık 345 gramı renkli iplere gitse 4 yumakta Alize Cotton Gold 62 numara kullanmışım. Şimdi artık örgümüzü öncelikle elimizle düzeltelim. Benim elim gevşek. Gördüğünüz gibi kaydırma noktalarında herhangi bir böyle kasma görünmüyor. Eliniz sıkı olabilir. O zaman
Sizde herhangi bir kasma varsa öncelikle bu şekilde örgünüzü düzeltiyorsunuz, kaydırma noktalarını. Sonrasında artık katlayarak mı düzleştirirsiniz yoksa uzaktan buhar vererek mi düzleştirirsiniz? Örgünüzü düzleştiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz.